Merhaba dostlar. Bir başka şimdiye kadar anlatılmayanlar videosunda sizlerleyim. Bu haftanın ilk filmi anket sonuçlarında birinci olan Terrifier'dır. Patlamış mısırlarınızı ve çayınızı hazırladıysanız başlıyoruz. Terrifier hikayesini Halloween gecesinde geçen ürkütücü bir olayla başlatıyor. Filmin başında Art the Clown isimli sadist bir palyaço iki genç kadın olan Tara ve Dawn'ı hedef alır. Gece dışarıda eğlenmeye çıkan bu kadınlar ürkütücü görünümlü palyaçonun peşlerine takılmasıyla dehşet dolu bir kovalamacının içine sürüklenirler. Ancak Tara ve Dawn'ın başına gelecekler sadece Art'ın sinsice takip etmesiyle sınırlı kalmaz. Art the Clown'un şiddete ve işkenceye olan saplantısı onları hayatta kalma mücadelesine sürükler. Filmin hikayesi basit bir kaçış hikayesi gibi görünse de Art the Clown'un psikopat ve tamamen sessiz yapısı onu çok daha korkutucu hale getiriyor. Klasik slasher filmlerinin aksine Terrifier, Art'ın kurbanlarına uyguladığı işkencelerle sınırları zorlayan bir korku yaratıyor. Onun yöntemleri ve kişiliği filmi izleyici açısından unutulmaz hale getiriyor. Yani film aslında Art'ın acımasız ve rahatsız edici kişiliğinin bir yansıması ve Halloween gecesini tam anlamıyla bir kabusa dönüştürmesidir. Terrifier filminin çekimleri bağımsız bir yapım olduğu için oldukça kısıtlı bir bütçeyle gerçekleşti. Ancak bu sınırlamalar ekibi yaratıcı olmaya yöneltti ve ortaya ürkütücü, unutulmaz sahneler çıkardı. İşte çekim süreci hakkında neler yaşanmış, gelin birlikte bir inceleyelim. Art the Clown ilk olarak Damon Leone'un 2008'de çektiği kısa filmde ortaya çıktı. Bu kısa filmden sonra karakter o kadar popüler oldu ki 2013'te All Hallows Eve isimli antoloji filminde tekrar sahne aldı. Bu filmde de beğenilince 2016 yılında Terrifier filminde başrol olarak yer aldı. Aslında karakter bir filmden diğerine geçiş yaparak kült bir figür haline gelmiş oldu. Thornton Art the Clown rolüne seçilmeden önce Broadway'de komedi oyunlarında ve çocuk tiyatrolarında rol almış bir aktördü. Ancak korku karakterine olan ilgisi ve mimik yeteneği sayesinde bu rolü kazandı. Thornton'un tiyatro geçmişi Art'ın mimiklerine ve beden diline yoğun bir ifade katmasına yardımcı oldu. Art the Clown karakterini canlandıran David Howard Thornton makyaj sürecinde oldukça zahmetli anlar yaşadı. Yönetmen Damon Leone filmdeki tüm makyaj ve efektleri kendisi yaptı ve bu da özellikle Art'ın görünümünü çok daha kişisel hale getirdi. Leone'un yaptığı makyaj palyaçonun rahatsız edici görünümüne katkıda bulundu. Filmin düşük bütçesine rağmen çekimlerde mümkün olduğunca pratik efektlere odaklanıldı. CGI yerine pratik efektler kullanarak kanlı ve şiddet içerikli sahneler çok daha gerçekçi hale getirildi. Örneğin ünlü testere sahnesi tamamen pratik efektlerle çekildi ve sahnenin korkutuculuğunu artırmak için makyaj ve mekanik aletler kullanıldı. Filmin çekimleri genellikle terk edilmiş binalarda ve karanlık mekanlarda gerçekleşti. Bu tür ortamlar filme ürkütücü bir hava katarken aynı zamanda ekibin çalışmasını da zorlaştırdı. Çekim esnasında elektrik kesintileri ve soğuk hava gibi zorluklarla karşılaşıldı. Ekip sık sık setin soğuk şartlarına rağmen uyum sağlamakta zorlandı. Damon Leone özellikle filmin düşük bütçesini avantaja çevirmek için basit ama etkili bir korku atmosferi yaratmak istedi. Bunun için fazla aydınlatma kullanmadan loş ışık ve karanlık mekanlarda çalışarak izleyiciye rahatsızlık hissi vermeyi amaçladı. Bu atmosfer filmi daha gerçekçi ve ürpertici kılan en önemli etkenlerden biri haline geldi.
Thornton Art the Clown rolü için özel bir çalışma yaptı ve karakterin sessiz olmasına rağmen nasıl korkutucu bir etki yaratabileceğini düşündü. Özellikle mimiklerini ve hareketlerini sessiz film oyuncularından ve klasik korku karakterlerinden esinlenerek geliştirdi. Thornton'un karaktere kattığı ifade ve vücut dili Art'ı unutulmaz bir korku figürü haline getirdi. Leon Art'ı yaratırken Freddy Krueger, Michael Myers ve Pennywise gibi efsanevi karakterlerin izinden gitmek istedi. Ancak Art'ı daha groteks ve rahatsız edici bir figür haline getirmek için bu karakterlerin özelliklerini karıştırarak kendine özgü bir tarz yarattı. Art the Clown karakterinin hiç konuşmaması ve tamamen sessiz bir karakter olarak tasarlanması başlarda bir risk olarak görülse de aslında filmi daha ürkütücü hale getirdi. Damon Leone, Art'ın sessizliğinin izleyici üzerinde güçlü bir etki yaratacağını düşündü. David Howard, Thornton'da bu sessizliği çok iyi kullanarak yüz ifadeleri ve hareketleriyle karaktere korkutucu bir derinlik kattı. Filmdeki aşırı şiddet içerikli sahneler nedeniyle bazı ülkelerde ve festivallerde gösterimde zorluklar yaşandı. Özellikle testere sahnesi gibi anlar izleyicilerin tepkisini çekti ve bazı gösterimlerde sansürlenmek zorunda kaldı. Bu durum filmin hem olumlu hem de olumsuz anlamda büyük ilgi görmesini sağladı. Bu sahne filme damga vuran ve en çok tartışılan sahnelerden biri oldu. Çekim sırasında ekip sahnenin aşırı dehşet içeriği nedeniyle izleyicilerin tepki göstereceğini öngörüyordu. Fakat bu sahne aynı zamanda filmin tanınmasında büyük rol oynadı. Damon Leone bu sahne için saatlerce süren özel makyaj ve efektler hazırladı. Filmdeki bazı sahnelerde Thornton doğaçlama yaparak karakterin daha psikopat bir yönünü sergiledi. Özellikle kurbanlarına yaptığı işkenceler sırasında Thornton'un doğaçlamaları sahneleri daha rahatsız edici hale getirdi. Bu doğaçlamalar karakterin gaddarlığını pekiştirdi. Filmde Damon Leone korku filmlerine göndermeler yapmak için ufak detaylar yerleştirdi. Bazı sahnelerde eski korku klasiklerine küçük selamlar vardır. Örneğin Art'ın hareketleri ve bazı sahne kurguları Halloween ve Texas Testere Katliamı gibi filmleri anımsatmaktadır. Peki gelin bu karakteri biraz derinlemesine işleyelim. Art film boyunca hiç konuşmaz. Ama bu onu daha az korkutucu yapmaz. Hatta sessizliği onun psikopat tarafını daha da belirginleştirir. Tüm iletişimini yüz ifadeleri, bakışlar ve hareketleriyle sağlar. Bu izleyicilerin hayal gücünü harekete geçirir ve karaktere gizem katar. Art adeta bir sessiz ölüm gibi hareket eder. Sessizliği her zaman tüyler ürpertici bir gerginlik yaratır. Art kurbanlarına sadece öldürmek için değil, onlara en korkunç şekilde acı çektirmek için yaklaşır. Onun işkenceye ve kanlı yöntemlere olan düşkünlüğü karakterin tam anlamıyla sapkın bir psikopata yansıttığını gösterir. Yaratıcı yönetmen Damon Leone, Art'ı acımasız ve sınır tanımayan biri olarak resmetmek istemiştir ve bu özellik karakteri daha korkunç bir hale getirmektedir. Art'ın tamamen beyaza boyanmış yüzü, siyah göz çukurları, keskin dişleri ve büyük siyah gülümsemesi onu oldukça rahatsız edici bir hale getirir. Klasik bir paylançoya benzemekle beraber onun tasarımı aşırı uçlardadır. Sıradan paylançoların eğlenceli havasından çok uzakta, karanlık ve grotesk bir görüntü sunar. Bu da izleyiciye karşı soğuk, duygusuz bir karakter olduğunu gösterir. Art basit bir caniden çok daha fazlasıdır. Kurbanlarını korkutmak, aciz hissettirmek ve onların zayıf noktalarını bulmak konusunda oldukça zekidir. Art'ın kurbanlarıyla oynadığı oyunlar psikolojik bir şiddet içerir. Sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel olarak da kurbanlarını çökertmekten keyif alır.
Freddy Krueger'ın zeki ve çarpık mizah anlayışını, Michael Myers'ın durdurulamaz yapısını ve Pennywise'ın paylanço temasını bünyesinde barındırır. Fakat Art mizahını sessizce sergiler. İzleyiciyi dehşete düşüren çarpık bir mizah anlayışına sahiptir. Bu birleşim onu daha özgün bir karakter yapar. Art'ın geçmişi neden böyle bir sadist haline geldiği veya insani yönleri hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu onun insanlıktan tamamen kopuk bir karakter olduğunu gösterir. Empati asla yapamaz. Acımasızca öldürmekten çekinmez. İzleyiciye bırakılan bu gizem onun doğaüstü bir varlık mı yoksa sadece tamamen akıl sağlığını kaybetmiş bir insan mı olduğu sorusunu yaratır. Pek çok korku filmindeki paylanço figürü çoğunlukla çocukları veya toplumun genelini korkutmaya yönelik olurken Art'ın hedefi belli kişiler olur. Bireysel olarak kurbanlarını seçer ve sadist bir keyifle onların peşinden gider. Özellikle hedef aldığı kadın karakterlerle olan sahneler karakterin kendi içindeki nefreti ve korkutucu cazibesini ortaya koyar. Art aşırı derecede zalim ama ölümlü bir katil olarak tasvir edilir. Ancak filmin sonunda intihar etmesinin ardından morgda tekrar dirilmesi onu hayatta tutan karanlık bir doğaüstü güce işaret eder. Anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Videonun beğenme oranlarına göre ve isteğe göre ikinci filmini yapacağım zaman karakterin daha derinlemesine bir geçmişine odaklanabiliriz. Onun hiç ölmemesi onun tamamen doğaüstü bir varlık olduğunu göstermektedir. Sizlerin de film hakkında ve bu psikopat hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Kanala abone olmayı ve katıl butonundan bana ufak da olsa destek çıkmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi sizlerden gelen ufak bir destekle kanalın gelişmesine ve daha etkileyici videolar yapmama sebep olacaktır. Ben Kapital Burak.